Bas notasyonu söz konusuysa düşük frekanslı bir enstrümandan bahsetmiş oluyoruz. Bas sesler, tiz seslere kıyasladığımızda duyması daha zor seslerdir. Bunun sebebi insan kulağının bas sesleri net duyma konusunda daha az başarılı olması. Net olarak duyamadığımız, basılan tuşu duyma yoluyla net bir şekilde çıkaramadığımız çok düşük tonlu basları nasıl yazarız? Buna bir benzetme ile başlayayım. Odanızın kapısını açtınız ve oda çok karanlık. Odanın içinde bir cisim var, belli belirsiz orada duruyor. Cismin orada olduğunu seziyorsunuz ama ne olduğunu net bir şekilde anlayamıyorsunuz. Mecbur kaldığınız için odadaki ışığı açtınız ve karşınızda duran cismin şık bir bisiklet olduğunu fark ettiniz. Birileri size güzel bir sürpriz yapmış. Benzetmenin FL Studio içindeki karşılığını birebir oluşturalım, benimle beraber ilerleyin ve uygulamalara katılın. Bu uygulamada kullanacağın bas sesi spesifik. O nedenle Channel Rack'teki artı simgesine basıp 3x OSC'yi aç. 3x OSC ekranında işaretlediğim iki düğmeyi sola doğru çevir. O kısımlara ihtiyaç yok. İlk proje için birkaç ayar yapmakla birlikte bir tane de melodi yazmak gerek. Öncelikle istediğim bir ses bankasını projeye al. Örneğin ben Citrus açmak istedim. Bankada istediğin melodik sesi seç. Ben Citrus'un hazır seslerinden Piano isimli sesi seçtim. Ses bankasına ait Piano Roll ekranını aç ve Piano Roll ayarlarını görmek için buradaki ok simgesine tıkla. Sonra bu ekranda kalarak View, ardından Keyboard Style ve Flat yazan ayarı seç. Bu pencereye geri git. Tekrar View, ardından Key Labels ve All Notes ayarını seç. Key Labels kısmına tekrar git ve White Notes Only yazan yazıda bir tik işareti varsa tıklayıp kaldır. Yoksa zaten problem yoktur. Şu an soldaki piyano görseli tüm tuşları tek tek gösteriyor. Projeyi daha iyi kavramak adına müzikal gam kullanmak gerekiyor. Müzikte gam adlı şey beste için hedeflenen spesifik duygular varsa mesela üzgün gibi ve tuşların uyumlu ilerlemesini şart koşuyorsak çok yardımcı oluyor. Bunu şöyle düşün. Bir kurabiye yapacaksın ve kurabiyenin daire biçimli olmasını istiyorsun. Fakat kurabiye hamuru istediğin gibi düzgün bir daire olmadı. Bu noktada çok muntazam ve daire şeklinde olan bir kalıp kullanarak kurabiyenin tam bir daire olmasını sağladın. Müzikal gam da böyle bir şeydir. Şarkıların notalarını bir kalıba alıp daha doğru veya birbirleriyle daha uyumlu denebilecek notalar yazmanı sağlıyor. Piano Roll ekranının sol üstündeki ok simgesine tekrar geçip View dedikten sonra Scale Highlighting kısmına geç. Burada pek çok kalıbın listesi var. Şu an için minör yazanı seç. Hemen ardından bu sayfaya tekrar gelip C tuşunu temel şarkı notası olarak belirle. Şarkıdaki kalıp C minör oldu diyebiliriz. Ve Piano Roll sayfasına baktığımızda işaretlediğim alanların bazı diğer alanlardan daha parlak olduğunu anlayabilirsin. Belli tuş alanlarındaki parlaklık C minör kalıbının bu tuşlardan meydana geldiğini ve çalındığında uyumlu olabileceklerini söylemekte. Melodiyi yazıyorum. Eğer aklında fikir yoksa bu notasyonu kopyalayabilirsin. Bu melodik yapıya uyan ve de kolayca duyulan herhangi bir bas notasyonu yazmak için 3xOSC'nin Piano Roll ekranına geç. Elimizdeki ses orijinal veya modern tonunda olsaydı şöyle duyulurdu. Ses çok düşük frekanslı ve aşırı boğuk. Melodi ile tam uyup uymadığını bazı senaryolarda anlayamazsın. Mesela bassline melodinin çaldığı şeyin aynısını çalmayıp kendi melodisini ortaya koyuyorsa. Oktavlama yöntemine başvurup notaları duyabileceğin bir frekans aralığına çek. Mesela 6. oktavda yazmaya başla. Şu aşamada senden beklediğim melodiye uyan bir bassline'ı yüksek oktavda yazman. Herhangi bir notasyon olabilir, hiç önemli değil.
Yazım işlemi bittiyse tüm notasyonu esas oktavına çekmek için Ctrl artı aşağı yön tuşu kombinasyonunu kullan. Ve bu ton aralığı modern elektronik müziklerin yaygın olarak kullandığı bir aralık. Demin dile getirdiğim benzetmede olduğu gibi. Oktavlama da bir çeşit ışık yakma ve net görme eylemidir ve netliği olmayan bir sesi net duymak içindir. Bassline yazarken enstrümanın fiziki becerisini dikkate almayı ben önemli buluyorum. Darbeli adını verdiğim bas türünde uzun tuşların anlamı yok. Ancak kısa tuşların darbe etkisi söz konusu. Bir bassline kısa tuşlarda güçlüyse bunu dikkate alarak beslemek daha isabetli sonuçlar verir. Yani elindeki enstrümanın fiziksel kabiliyetlerini bilip güçlü olduğun yanlara göre bestelemiş olursun. Projedeki melodi sabit. Kısa dokunuşlar yapan ve biraz da seke seke ilerleyen bir bassline yazmak için Channel Rackets Citrus ses bankasını ekliyorum. Hazır seslere tıklayıp bas başlığı altında perk yazanı alıyorum. Fiziki yapı tamam. Peki notasyona rehberlik eden başka referanslar var mı? Bunun cevabı bas sesiyle ne tür motifler çıkartabileceğimizle ilgili. Kısacası bassline nasıl cümleler kurmalı? Eşlik eden motiflerle ilerlemek istesek, bas notasyonu melodinin çaldığı şeye çok yakın olan ama düşük tonda kalan versiyonu olacaktır. %100 aynı olabilirler veya arada bir takım ufak farklılıklar olabilir. Ancak bariz bir şekilde ikisi de aynı yöne gidiyorsa, bas melodiye eşlik ediyordur. İlk hareketim çok basit olacak. Kopyala ve yapıştır işlemi. Şu an ikisi de aynı notasyona sahip. Tek fark bas düşükleri temsil ediyor. Ama bu haliyle bas işlevini yitirdi de denebilir. Çünkü fiziki yapısında kısalık var ama buradaki tuşlar uzun. Belli ki bu bas türü, bu melodik notasyon söz konusu olunca birebir aynı biçimde eşlik edemiyor. O halde bunu seken veya zıplayarak ilerleyen bir notasyona dönüştürebiliriz. Diğer yanda basın kendi içinde yarattığı farklı bir ritimsellik var. Bu bassline türü bana dans müziği olacakmış hissi verdi. Eşlik etme hala söz konusu ama bassline'ın da kendine has bireysel bir yaklaşımı da olduğu denebilir. Senaryoyu güncelleyip bir yandan da geri saralım. Mesela uzun tuşları olan bir bassline kuralım. Örneğin 3x OSC'deki bas sesi uzun tuşları olanlara iyi bir örnek. Fiziki yapımızın adı sürekli yapı. Örnekleri kısaca dinleyin. Geri saralım ve melodi notasyonunu kopyalayıp uzun tuşlu 3x OSC'ye yapıştıralım. Oktavı düşürelim. Bu haliyle çalınca tuşlar arası istenmeyen etkileşimler olacak. O nedenle her yeni tuş geldiğinde bir öncekini silmek gerek. Tuşlar üst üste binmediği için bassline daha temiz ve net. Darbeli ve sürekli arasındaki fiziki yapı farkı notasyon üstünde belirleyici oldu. Dediğim gibi, elinizdeki sesin fiziksel karakteri ve kabiliyetleri notasyonun biçimini de etkiliyor. Darbeli de olmayan bir notasyon sürekli de olabilir. Bu önerim yalnızca bassline için değil, melodi, perküsyon ve ambiyans sesleri için de geçerli. 3x OSC'nin notasyonu şu an melodiye %100 eşlik ediyor diyebiliriz.
Peki sürekli yapı, farklı bir notasyon mantığı izlemek istese bu ne olurdu? İkinci mantığın adı oyun kuran notasyon. Projedeki gam veya nota kalıbı C minör. Yani bu kalıbın en kalın tuşu C. Hatta ton merkezi de C tuşu. Her gam ya da kalıp başında bulunan harfi yani tuşu ki bu projede C ve bu tuşun alakalı seslerini baz alarak kalıplar meydana getiriyor. Ana ses, temel ses, tonun merkezi olarak da bu harfin sesini kullanır. Oyun kurma işini baseline yapacaksa, C minör kalıbının ton merkezini ve alakalı başka tuşlarını melodiye kıyasla daha net biçimde vurgulayabilir. Başka bir deyişle baseline notasyonu, melodinin notasyonuna direktif verebilir, onu hizaya sokabilir ve melodiye C minör kalıbının geçerli olduğunu hatırlatarak oyunu kurabilir. Baseline, çok standart bir şekilde C minör kalıbını olduğu gibi takip ederek nota yazabilir. İkisindeki notasyon ve yön farklı. Melodideki notasyon D tuşuyla başlıyor fakat baseline C ile başlıyor. Ama nota kalıbı zaten C minör. Aynı tuş değiller fakat aralarında hala bir alaka veya uyum var. İki enstrüman aynı anda çaldığında bir uyumluluk söz konusuysa buna da armoni deniyor. Öte yanda melodi notalarının yapısı alçalan yapıya benzer biçimde ilerliyor. Serideki birinci videoda bahsetmiştim. Ancak baseline yükselen yapıyla hareket ediyor. Yani gittikleri tonal yön farklı ya da zıt. Şöyle diyelim, benim kulağıma gelen şu. Baseline nota kalıbına yani C minöre çok sadık kalmış. Melodi istediği duygusal bir ifadeyi yaratmış. İki notasyon arasında yön bağlamında zıtlıklar var. Ama bir armoni söz konusu. Aslında neticede bu iki enstrüman notasyonunu birbirine kenetleyen ortak unsurlar, bir armoni, iki enstrümanların fiziki yapısı. Tonal alaka içindeler dersek armoniyi vurgularız. İki ses de uzun tuşları benzer biçimde basıyor dersek aslında melodi ve basın fiziki yapıları hemen hemen aynıdır demiş oluruz. Oyun kurma görevi herhangi bir enstrümanda olabilir. Bassline hep oyun kurucu olmak zorunda değil. Bu görevi hangi sese verirsen beste o yönde gelişir. Ama melodik sesler arasında hem ton hem de fiziki kabiliyetler anlamında uyum yaratmak önemli. Bu söylediklerim birer çıkış noktası. Her zaman yeni şeyler dene ve bu programın sınırlarını zorla. Konuya yine aynı şekilde devam edeceğim. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar.